Şu an durduğunuz yer, geçmişte verdiğiniz tüm kararların ve önünüzde uzanan milyarlarca görünmez yolun tam kesişim noktasıdır. Çoğu insan kaderi, dar bir patikada önceden çizilmiş, kaçınılması imkansız, katı ve soğuk tek bir çizgi zanneder. Oysa kadim doğu bilgeliği, alnımıza yazılan o kutsal senaryonun durağan bir hapishane değil, sonsuz bir ihtimaller deryası olduğunu söyler. Şeyh-i Ekber İbni Arabi, asırlar öncesinden seslenerek bizleri o muazzam, ilahi ve saklı geometriyle tanıştırır. Ona göre evren, her salise yeniden yaratılan ve her an milyarlarca olasılığı bağrında taşıyan muazzam bir tasarım havuzudur. Gazali, Sühreverdi ve Mevlana gibi büyük ruhlar da bu koroya katılarak aynı hakikatin perdesini aralarlar. Hazır mısınız? Ruhu esaret zincirlerinden kurtaracak, kaderin o sonsuz ve ilahi ihtimaller havuzuna doğru derin bir yolculuğa çıkıyoruz. İbn Arabi, Fütuhat-ı Mekkiye eserinde insanın ve evrenin varoluş hikayesini sarsıcı bir kavramla başlatır. Ayân-ı sabite. Ayân-ı sabite, henüz dünyaya gelmemiş, et ve kemiğe bürünmemiş, tüm varlıkların ilahi ilimdeki sabit özleridir. Burası, yaratıcının zihninde bekleyen, zamanın ve mekanın henüz dokunmadığı, tüm alternatif hayatların ve ihtimallerin saklandığı ana veri tabanıdır. Yani siz, daha bu dünyaya adım atmadan önce, ilahi ilimle, milyarlarca farklı potansiyel halinizle birer tohum gibi bekliyordunuz. İşte kader, bu ihtimaller arasında hangisinin ete kemiğe bürüneceğini belirleyen o gizemli ve saklı geometrinin adıdır. Arabi'nin bu eşsiz vizyonunu destekleyen en büyük sütunlarından biri işrak felsefesinin kurucusu olan büyük bilge Sühreverdi'dir. Sühreverdi, evrenin katı maddelerden değil, nurdan yani farklı yoğunluklardaki ilahi ışık mertebelerinden oluştuğunu savunmuştur. Ona göre en yüksek boyuttaki latif ve saf ışık aşağıya doğru büküldükçe yoğunlaşarak bizim algıladığımız bu fiziksel dünyayı meydana getirir. Ayân-ı sabitedeki o görünmez ihtimaller, Sühreverdi'nin ışık mertebelerinden süzülerek bizim gerçekliğimiz haline dönüşür. Peki bu sonsuz havuzun içinden bizim payımıza düşen o tek çizgiyi, yani nihai kaderimizi şekillendiren şey nedir? Bu büyük sorunun cevabını arayan İslam düşünürü Gazali, Mekasidül Felasife adlı eserinde sarsıcı bir teori sunar. Gazali, evreni ve kaderi açıklarken mümkinat yani olması mümkün olan ihtimaller havuzundan bahseder. Ona göre kader, her şeyi önceden körü körüne dayatan bir zorunluluk değil, kulun cüz'i iradesiyle ilahi iradenin ortaklaşa dokuduğu bir kumaştır. Siz bir karar verdiğinizde mümkinat havuzundaki milyarlarca kapıdan birini seçersiniz ve Allah o kapının arkasındaki kaderi yaratır. İbn Arabi tam bu noktada devreye girer ve resmi tamamlayan o muazzam öğretiyi açıklar. Teceddüdil emsal. Teceddüd-i emsal, evrenin her an, her göz kırpışında yeniden yaratılması ve bir sonraki salise yok olup tekrar doğmasıdır. Bize göre zaman, kesintisiz bir nehir gibi aksa da aslında her an duran ve yeniden başlayan ilahi bir sinema şerididir. İşte bu yüzden yaşadığımız her saniye kaderiniz sabit ve donmuş bir taş değil, ilahi kudretin her an yeniden dokuduğu taze bir nefestir. Siz her nefes aldığınızda İbn Arabi'nin nefesi Rahman dediği o ilahi üfleme evrendeki tüm ihtimalleri yeniden canlandırır
Bu büyük sinema şeridinde bir kareden diğerine geçerken eski benliğiniz yok olur ve yepyeni bir ihtimalin içinde gözlerinizi açarsınız. Tam bu noktada aşkın ve dönüşümün diliyle konuşan Büyük Arif Mevlana Celaleddin Rumi, Kore'ye muazzam bir sesle katılır. Mevlana, Mesnevi adlı başyapıtında varlığın sürekli bir form değiştirme, yani bir mertebeden diğerine yükselme yolculuğu olduğunu haykırır. Ona göre insan, bu ihtimaller havuzunda cansız bir nesne gibi savrulmaz, aksine ruh sürekli daha yüksek boyutlardaki formlara doğru evrilir. Cansızdım, bitki oldum, bitkiydim, hayvan oldum, öldüm, insan oldum, öyleyse ölmekten neden korkayım, der Mevlana. Bu dönüşüm felsefesi İbn Arabi'nin Ayan-ı Sabite öğretisindeki o saklı potansiyellerin kulun olgunlaşmasıyla nasıl açığa çıktığının kanıtıdır. Yani kaderin saklı geometrisi, sizin kalbinizin ve ruhunuzun dikey olarak yükselmesiyle genişleyen, sürekli esneyen canlı bir yapıdır. Eğer kalbinizi alt mertebelerin karanlığında bırakırsanız, Gazali'nin bahsettiği o, mümkünat havuzunun en dar, en kasvetli kapıları önünüzde açılır. Ancak Sühreverdi'nin bahsettiği o en saf nura, yani ilahi aşka yönelirseniz, kaderinizin geometrisi bir anda genişlemeye başlar. Siz genişledikçe ilahi ilimde saklı olan o en hayırlı, en ihtişamlı alternatif senaryolar hayat sahnenizde birer birer bedenleşir. Peki tüm bu sonsuz alternatif yolları ve ihtimaller İslam inancındaki o en gizemli levhayı, yani levh-i mahfuzu nasıl etkiler? Geleneksel inanışla levh-i mahfuz, her şeyin baştan sonra tek bir sıra halinde yazılıp bittiği, mürekkebin çoktan kuruduğu bir kitaptır. Fakat Şeyh-i Ekber İbn Arabi bu kavrama da sarsıcı bir derinlik getirerek levhanın iki boyutlu bir kağıt olmadığını söyler. Levh-i mahfuz, her an değişen, kulun duası ve ameliyle yeniden şekillenen, tüm paralel kader hatlarının aynı anda yazıldığı canlı bir levhadır. Kur'an-ı Kerim'deki Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır, ana kitap onun katındadır ayeti, bu akışkan havuzun en büyük delilidir. İşte duanın gücü de tam burada saklıdır. Dua, mümkünat havuzundaki en uzak, en imkansız görünen ihtimali çekip çıkarma eylemidir. Biz samimiyetle dua ettiğimizde teceddüd-i emsal sırrıyla o salise yok olan evreniniz bir sonraki salisede duanızın kabul olduğu yeni bir gerçeklikle kurulur. İlahi ihtimaller havuzunun fiziksel dünyadaki perdesini aralayan en gizemli köprülerinden biri de rüyalardır. Şeyh-i Ekber İbn Arabi, rüyaları sadece zihnin bir oyunu değil, Ayan-ı Sabite'deki o saklı boyutlara açılan gerçek birer kapı olarak görür. Rüya anında ruh, Sühreverdi'nin de bahsettiği o latif nur alemine yükselir ve katı maddenin prangalarından tamamen sıyrılır. Uykudayken Gazali'nin mümkünat adını verdiği o olasılıklar havuzunda henüz yaşanmamış ama yaşanması kesin olan alternatif kader hatlarını müşahede edersiniz. Gördüğünüz sadık rüyalar, teceddüde emsal sırrıyla henüz bu fiziksel dünyaya çökmemiş, üst boyutlarda asılı bekleyen gerçeklik parçalarıdır. Siz uyandığınızda o üst boyutta gördüğünüz ihtimal, zamanın akışı içinde er ya da geç önünüze somut bir kader çizgisi olarak serilir. Mevlana bu hakikati şu muazzam sözlerle özetler. Bu dünya bir rüyadır. Rüyada zengin olan, uyandığında elinde hiçbir şey kalmadığını görür. Öyleyse uykudaki rüyadan uyandığımız bu dünya hayatı da aslında daha büyük bir uyanışın öncesinde bir başka rüya mertebesidir. İşte kaderin saklı geometrisini çözmek, bu iç içe geçmiş rüya odalarından geçerek
kendi varoluş kodlarının farkına varmaktır. Siz, kendi içinizdeki o ilahi üflemeyi, yani ruhun hakikatini keşfettiğinizde, kaderin pasif bir izleyici olmaktan çıkıp, aktif bir mimarına dönüşürsünüz. Çünkü Allah, insanın kalbine o büyük mümkünat havuzunu yönlendirebilecek muazzam bir niyet ve basiret gücü bahsetmiştir. O halde önünüzde uzanan yollara korkuyla değil, o sonsuz ve merhametli ilahi ihtimallerin hayranlığıyla bakın. Unutmayın, alnınızda yazılı olan şey tek bir çıkmaz sokak değil, her an ol emriyle yeniden inşa edilen sonsuz bir saraydır. Vesselam.